Bugün Bekir Karadeniz'in En Büyük İsyan Hatırlamaktır 3 kitabından alıntılara yani paylaştığın o kaynaklara daha yakından bakacağız. Evet. Bu anılar 70'lerin sonu 80'lerin başı Türkiye'si oldukça çalkantılı bir dönem. Hem de nasıl? İşte o dönemde bireyin hayatta kalma mücadelesi, siyasi gerilimler, 12 Eylül darbesinin etkileri, bunları birinci ağızdan dinleyeceğiz. Oldukça yoğun bir kişisel tarihe dalıyoruz aslında. Kesinlikle öyle. Bu anılar Türkiye'nin o çok çalkantılı yıllarına, yani 12 Eylül darbesi öncesi ve hemen sonrasına genç bir devrimcinin gözünden bakmamızı sağlıyor. Yazarın bizzat yaşadıkları siyasi mücadeleleri, zorluklar, dönemin atmosferi hepsi çok canlı anlatılmış. Evet, yani bu anılar sadece kişisel bir hikaye değil elbette. O dönemin toplumsal, siyasi dokusuna, özellikle sol hareketin kendi içindeki ilişkilere, devlet baskısına ve bireylerin bu süreçte nasıl savrulduğuna dair çok önemli ipuçları veriyor. Hı hı. Yazarın özellikle hafıza ve hatırlama vurgusu çok güçlü. Zaten kitabın adı bile bunu söylüyor. Anılarını, tarihi, özellikle yakın geçmişi yok sayan bir anlayışa karşı bir tanıklık, hatta bir direniş olarak konumlandırıyor. Yani kaynaklar bizi alıp cezaevinden yeni çıkmış bir gencin Ankara'da üniversiteye, gazi eğitime tutunma çabasından başlatıyor. Hmm. Sonra siyasi olayların tırmanışı, vurulma anı, en sonunda da ülkeden kaçış serüvenine kadar götürüyor. Bence en dikkat çekici yanlarından biri de tüm bu kaosun içinde bireyin varoluş mücadelesi ve aile bağlarının o karmaşık rolü. Anlatıcı cezaevinden sonra Ankara'ya geliyor, gazi eğitime başlıyor ama bir yabancılık, bir yorgunluk hissediyor anladığım kadarıyla. Ağabeyi oku bitir diye ısrar ediyor ama kendi içinde sürekli bir sorgulama var. Evet, evet. İşte tam bu noktada aile faktörü de çok kritik. Artvin'e dönmek istiyor ama ağabeyi ne diyor? Ailenle ilişkini kesersin. Oo, sert bir rest. Çok sert. Ve bu rest üzerine Ankara'da kalıyor. Bu sadece ekonomik bir bağımlılık değil bence. Daha çok o kopmaz denen belki biraz da beklentilerle örülmüş aile bağlarının gücü. Gazi Eğitim Enstitüsü. Kaynaklar orayı tam bir siyasi kaynama noktası olarak anlatıyor. Hem de nasıl? Yani yazar Gire ve çevresindeki o aşırı kutuplaşmayı çok net anlatıyor. Devrimci Yol, Halkın Kurtuluşu gibi sol gruplar bir yanda, MHP kökenli gruplar diğer yanda. Neredeyse sürekli bir gerilim, bir çatışma hali. Korkunç bir ortam aslında. Tabii okula sağ salim gidip gelmek bile büyük olaymış. Tek başına yakalananlara saldırılar, taşlı sopalı kavgalar, bazen daha ciddisi, neredeyse gündelik hayatın bir parçası gibi. Bu kadar tehlikenin içinde insanların yine de bir araya gelme yolları bulması da ilginç. Ankara Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü alanı mesela böyle bir yer olmuş sanırım. Evet, evet. Farklı okullardan devrimci öğrencilerin buluştuğu, haberleştiği, tartıştığı gayri resmi bir merkez gibi. Yazar anlatıyor, kışın soğukta hurda bir kamyon kasasında salep içip ısınmaları falan. O zor koşullardaki küçük dayanışma anları bunlar. Sadece siyaset değil, dostluklar da kuruluyor orada. Aynen öyle. Tabii kişisel hatta trajikomik anılar da var bu döneme ait. Mesela okulda MHP'lilerle bir arbede çıkıyor. Yazar yere birini düşürüyor ve o kişi bunu bacağından ısırıyor. İnanılmaz. Değil mi? Sonra arkadaşlarının bununla nasıl dalga geçtiğini anlatıyor. Ama daha da ilginci, yazar o an bacağının acısından çok yeni aldığı kot pantolonla üzülüyor. Hani o dönemde kot bulmak zor ya. Evet, bu küçük detay bile aslında dönemin yoksunluklarını gösteriyor. Kesinlikle. Bir de ilişkiler var tabii. Bedeya'yla tanışması mesela. Başta hiç anlaşamıyor, hatta gıcık oluyor. Sonra öğreniyorlar ki aslında aynı çatı örgütlenmesindeler, yakın oturuyorlar. Oradan sağlam bir dostluk doğuyor. Hatta bir sınavına girmiş Bediye onun yerine. Evet, evet, onu anlatıyor. Kendi dil bilgisi notları pek parlak değilken o sınavdan iyi not alınca şüpheleniyor biraz. Bu tür kişisel hikayeler o büyük siyasi anlatının içindeki o insani tarafı, sıcaklığı gösteriyor. Tam bu kişisel akış sürerken birden çok ciddi bir sorumlulukla yüzleşiyor. Aynen.
İbrahim Levent, ki kendisi daha sonra bir çatışmada öldürülecek devrimci yol üyelerinden, G ve çevresindeki sorumluluğu Bekir Karadeniz'e devrediyor. Oldukça ani bir durum bu, yazar için de şaşırtıcı. Hazır hissetmiyor kendini ama. Tabii, ama o dönemki hiyerarşik yapı içinde neden ben diye sormak pek yok. İbrahim Levent mezun olduğu için bırakacağını söylüyor, sorumluluğu Bekir arkadaş üstlenecek diyor ve olay bitiyor. Kimse itiraz etmiyor. Bu da o dönemki örgütlenme biçimlerine dair bir fikir veriyor aslında. Ankara'daki bu yoğun, tehlikeli atmosferden sonra yazar kendini Artvin'de buluyor. Ama bu pek kendi tercihi değil galiba. Pek değil. Evet. Artvin'deki örgüt yöneticileri Ankara'daki bu yeni sorumluluğu öğrenince onu geri çağırıyorlar biraz da baskıyla. İsteksizce dönüyor Artvin'e. Peki Artvin nasıl? Ankara'dan farklı mı oradaki durum? Artvin'in dinamikleri biraz daha farklı. Yazarın anlattığına göre MHP'li grupların etkisi büyük ölçüde kırılmış. Ama bu sefer de özellikle 78 sonrası artan bir polis baskısı var. Hem de oldukça keyfi. Hı hı. Geceleri sokağa çıkmak tehlikeli. Polis gençlere durduk yere sataşıyor, şiddet uygulayabiliyor. Ana caddeler riskli ama ara sokaklar hala devrimcilerin kontrolünde gibi bir durum var. Yani tehlike şekil değiştirmiş ama bitmemiş. Ve bu gergin ortamda 1979 yazı Şavşat olayları patlak veriyor. Anılarda burası çok önemli bir yer tutuyor sanırım. Kesinlikle çok kritiktir olay. Yazarın anlatımıyla adeta bir devlet terörü örneği. Gerginlik zaten yüksek. Bir de Yüzbaşı Tuncer Erdik komutasında bir jandarma birliği geliyor Şavşat'a. Söylemleri de çok provokatif. Şavşat'ı yeniden vatan topraklarına katmak gibi laflar. İnanılır gibi değil. Aynen. Esnafın malına el koymalar, keyfi gözaltılar, halkı aşağılamalar, kısa sürede gerginlik tırmanıyor tabii. Tacizler falan derken ortam iyice kötüleşiyor. Sonunda da miting sırasında jandarma kalabalığa ateş açıyor. Maalesef. Anlatıcının bir yaralıyı taşırken yaşadığı çaresizlik, kalabalığın belki de taşlarla kendini savunarak daha büyük bir felaketi önlemesi çok canlı anlatılmış o anlar. Adil Bilir, Alim Kılıç, Eşref Koca ve Atanur Şahin hayatını kaybediyor o gün. Bu olay sadece Şavşat'ta değil, bütün Artvin'de büyük bir öfke yaratıyor. Hı hı. Geniş katılımlı protestolar yapılıyor. Yazar da Artvin'e döndüğünde tam bu gergin atmosferin içine düşüyor. Bu olayın bir karşılığı da oluyor ama değil mi? Misilleme eylemleri var. Evet, Şavşat katliamına tepki olarak Artvin merkezdeki MİT binası ve vali konağı bombalanıp taranıyor. Bu eylemlerden sorumlu tutulan Ali Alkan, Beşir Çavuş, Temel Koç gibi isimler daha sonra ağır cezalar alıyorlar. Olaylar birbirini tetikliyor sürekli. Ve bu olaydan sonra tehlike artık doğrudan anlatıcının kendisine yöneliyor. Evinin önünde polis memuru Fahri Büke tarafından yüzünden vuruluyor. Kendi evinin önünde. Evet, annesinin o anki tepkisi, yöresel dilde piçokçi denen o süpürgeyle polislere saldırması. Komşu Nihat Vural tanık olmasına rağmen polisin sonradan gidip anlatıcının babasının ruhsatsız silahını olay yerine getirip ateş ederek olayı örtbas etme çarpıtma çabası. İnanılmaz. Tüm bunlar, yani bireyin devlet şiddeti karşısında ne kadar kırılgan olduğunu, yaşanan hukuksuzluğu çok net sergiliyor. Annenin o tepkisi de aslında bir çaresizlik isyanı gibi, değil mi? Çok acı. Bu olay hem kişisel hayatında derin bir iz bırakıyor hem de ailesinin Artvin'den göç etme kararında etkili oluyor. Artık orada yaşamak imkansızlaşıyor onlar için. Artvin'deki mücadeleden bahsederken Murgul'un da özel bir yeri var galiba. Evet, Murgul maden işçileri nedeniyle oldukça politize bir yer. Dev maden sensi çok güçlü orada. Yoğun bir siyasi örgütlenme var ama aynı zamanda devlet destekli MHP'lilerin de güçlü olduğu, gerilimin yüksek olduğu bir bölge. Yazar Murgul'da Rafet Hatinoğlu gibi bazı arkadaşlarıyla son kez görüştüğünü anlatıyor. Hüzünlü bir anı bu da. Yazar bu döneme bakarken sadece olayları anlatmıyor, eleştiriler de yapıyor. Örgütlenme biçimlerine dair mesela. Çok doğru. Orada devrimci grupların silah, malzeme temini gibi konularda standartlaşamamasını, her şeyin el yordamıyla,
plansız yapılmasını eleştiriyor. Hı hı. Yani birkaç derme çatma tabancayla düzenli orduya karşı nasıl mücadele edilir, bu pek tartışılmamış diyor. Bu, o dönemin belki biraz romantizmine, biraz hazırlıksızlığına dair önemli bir içgörü. Lakaplar meselesi de ilginç. Gestapo Kemal gibi lakaplar, bunun o dönemki bilinç düzeyiyle, hatta belki altta yatan bir Nazi sempatisiyle ilgisi olabilir mi diye sorguluyor. Bu bayağı cesur bir öz eleştiri aslında. Kesinlikle. Ayrıca bazı kişilerin Ebrar Karagöz örneğini veriyor, pratik işlerden, riskten kaçmasının yarattığı güvensizlik ve hayal kırıklığına da değiniyor. Ve bütün bu karmaşa, gerilim sürerken takvimler 12 Eylül 1980'i gösteriyor, darbe anı. Yazar nasıl öğreniyor darbeyi? O sırada Ankara'da abisinin evinde kalıyor, sabah radyoda çalınan askeri marşlar ve kahramanlık türküleriyle anlıyor durumu, marş sesiyle uyanmak diyor o an için, darbeyle birlikte artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı çok açık. Ve kaçaklık günleri başlıyor. Evet, güvenlik çemberi hızla daralıyor. İlk durak İstanbul. O zamanlar şehrin epey dışında sayılan bahçeli evlerde Nihat dayı ve Ayşe yenge dediği akrabalarının yanında kalıyor bir süre. İstanbul'da yeni tanıştığı insanlar da hayatında bir dönüm noktası oluyor gibi. Evet, İET'de çalışan Tuncer aracılığıyla İstanbul Belediyesi basın yayından Güneş gibi isimlerle tanışıyor. Bu dostluklar ona yeni bir çevre, bir moral oluyor zor günlerde. Kaçaklık koşullarında bile hayat bir şekilde akıyor işte. Ama İstanbul'da zamanla tehlikeli hale geliyor sanırım. Aynen bu sefer arkadaşı Kenan Muratoğlu'yla Yalova'ya geçiyorlar. Orada Metin Oral'ın yanında saklanıyorlar. Yalova günlerinde de Kopuks Remzi diye tekinsiz bir karakter çıkıyor karşılarına. Metin'in dükkanına gelip sürekli yazarı soran, şüpheli tipli biri. Sonradan öğreniyorlar ki bu kişi bazı akrabalarını polise ihbar etmiş. Bu durum o sürekli tetikte olma halini, kimseye tam güvenememe duygusunu iyice pekiştiriyor. Yazar o arada zamanını Gogol'un Ölü Canlarını okuyarak geçiriyor. O sürekli diken üstünde olma hali Bolu Dağı kontrol noktasında daha da belirginleşiyor. Evet, İstanbul'dan otobüste ayrılırken mola yerinde askeri kimlik kontrolü yapılıyor. Yazarın o anki gerginliği, sürekli etrafı kolaçan etmesi, bir aksilik çıkabilir korkusuyla zorla yemesi o psikolojiyi çok iyi veriyor. Darbe sonrası dönemin en karanlık yüzü tabii. Baskı ve devlet terörü. Maalesef. Kimliği belirsiz kişilerce işlenen cinayetler, gözaltında kayıplar, işkenceler, yazar Zeynel Abidin Ceylan'ın gözaltında işkenceyle öldürülüp hücrede ölü bulundu denmesini örnek veriyor. İdamlar başlıyor. Necdet Adalı ve Mustafa Pehlivanoğlu. Evet, ilki solcu, diğeri sağcı, ikisinin de aynı gece 22 yaşında idam edilmesi. Yazar bunu devletin tarafsızlık, imaj yaratma çabası olarak yorumluyor. Günaydın gazetesinin o dönemki asıldılar ama pişman olmadılar gibi başlıklarının insanlık dışılığına dikkat çekiyor. Artvin Öğretmen Okulu gibi yerlerin işkence merkezine dönüştürülmesi, vahim bir tablo. Öyle zamanlarda insan ilişkileri, güven bağı daha da hayati oluyor tabii. Kesinlikle. Yazar bir yandan kaçak durumdaki öz çocuklarını ihbar eden aileler olduğunu duyuyor, diğer yandan kendi akrabalarının, dostlarının bazı istisnalar dışında kendisini nasıl koruduğunu anlatıyor. Tabii köyünden bazı aynı soyadlı kişilerin ihbarcılık yaptığını öğrenmek de çok acı veriyor. Ama sağlam dostluklar, aile bağları hayatta kalmasında kilit rol oynuyor. Fakat bu güven bazen sarsılabiliyor anladığım kadarıyla. Ve gelinen noktada Türkiye'de kalmak artık imkansız hale geliyor yazar için. Evet, aranması yaygınlaşıyor, adı Artvin dışına taşıyor, aranıyor afişleri asılıyor sokaklara. Yurt dışına çıkmaktan başka çare kalmıyor. Bu karar kişisel hayatını da etkiliyor tabii. Hem de nasıl? Zeynep'le yeni başlayan bir ilişkisi var. Diğer yandan Güneş'e karşı derin bir bağlılık hissediyor. Vedalaşmalar zor. Bu ikilemi çözmek yerine bir anlamda kaçmayı seçtiğini de dürüstçe yazıyor. Ayrılığın yükü de mücadelenin bedellerinden biri oluyor işte. Tam gitmek üzereyken son bir tehlike daha atlatıyor ki
akıl alır gibi değil. Evet, Beşiktaş'taki polis kontrolü. Taksim'e giderken kontrole takılıyor. Ve daha da inanılmazı, kontrolü yapan trafik polisi yıllar önce Artvin'de görev yapmış ve yazarı simayen tanıyan biri çıkıyor. Aman Allah'ım. Ama o anki kargaşada belki yazarın görünümü de değiştiği için polis tanımıyor, kıl payı kurtuluyorlar. Gerçekten film gibi bir an. Bu da atlatıldıktan sonra nihayet yolculuk başlıyor. İstikamet Antakya. Evet, özel bir otobüsle gece yolculuğu. Otobüsün ortasında oturmak bile bir tür önlem. Hani kontrolde daha az dikkat çekmek için. Antakya'da onları Talat karşılıyor ve sınır yolculuğu başlıyor. Aynen. Taksilerle sınıra yakın Altınözü civarına gidiyorlar. Ağaçlık bir alanda Suriyeli ve silahlı rehberlerle buluşuyorlar. Talat da silahını kuşanıyor. Yazar ancak o an Suriye'yi geçeceklerini tam olarak anlıyor. Nereye gidildiği son ana kadar söylenmemiş. Bu belirsizlik de o sürecin bir parçası. Ve bilinmezliğe yürümek bölümünde anlatılan o zorlu sınır geçişi. Evet, bütün gece süren yorucu bir yürüyüş. Yazar, kaçakçı rehberlerin silahsız olmasına dikkat çekiyor. Talat'a sorunca öğreniyor ki darbeden sonra kurallar değişmiş, silahsız yakalanan kaçakçılara daha hafif ceza veriliyormuş, silahlı olanlar direkt politik muamelesi görüyormuş. Bu detay bile darbenin hayatın her alanını nasıl etkilediğini gösteriyor. Sonunda yorgun argın küçük bir dereyi geçerek 12 Haziran 1982 sabahı Suriye topraklarına ayak basıyorlar. Artık yeni ve tamamen belirsiz bir dönem başlıyor onlar için. Gerçekten çok yoğun, çok katmanlı bir anlatı. Başta dediğimiz gibi bu anılar sadece 1979-1982 arasının siyasi bir fotoğrafı değil, o fotoğrafın içindeki bir insanın korkularını, umutlarını, ilişkilerini yani hayatta kalma mücadelesini bütün çıplaklığıyla gösteriyor. Kesinlikle. Yazarın, devletin ve hatta bazen bireylerin unutturma çabasına karşı hatırlamayı bir direniş, bir isyan olarak görmesi, bu metinleri sadece bir anı kitabı olmaktan çıkarıp politik bir duruşa taşıyor sanki. Zaten kitabın adı da bu. En büyük isyan hatırlamaktır. Çok haklısın. Ve bu hatırlama eyleminin ne kadar bilinçli, ne kadar kolektif bir çaba olduğunu kitabın sonundaki o görüşülen, bilgi alınan kişiler ve kapsamlı kaynakça listelerinde de görüyoruz. Yazar, kendi hafızasının tek başına yetmeyeceğinin farkında. Evet, Başkalarının tanıklıklarıyla, belgelerle, gazete haberleriyle o dönemi yeniden, daha bütünlüklü kurmaya çalışıyor. Hatta kitabın girişinde şeyden de bahsediyor. Anılarını yayınladıktan sonra aldığı bazı eleştirilerden. Bazı kişilerin kendi hesaplarına gelmeyen kısımların anlatılmamasını istediğini söylüyor ve bunu eleştiriyor. vay canına. Bunu devletin unutturma politikasının bireylerdeki bir yansıması olarak görüyor ve tam da buna karşı yazdığını belirtiyor. Bu yaklaşım özellikle geçmişle yüzleşmenin zor olduğu, unutturmanın bir mekanizmaya dönüştüğü toplumlarda hafızanın ne kadar kritik bir mücadele alanı olduğunu gösteriyor gerçekten. Yazarın bu çabası çok değerli. Kesinlikle öyle. Sadece olayları değil, olayların insanlar üzerindeki etkilerini, o duygusal, psikolojik sonuçları anlamak için bu tür kişisel tanıklıklar paha biçilmez. Peki, tüm bunları dinledikten sonra sana şu soruyu bırakalım o zaman. Kişisel ve toplumsal hafıza yok sayıldığında, bastırıldığında ya da bilerek çarpıtıldığında ne olur sence? Unutmanın getirdiği o anlık rahatlık mı daha çekicidir? Yoksa hatırlamanın o ağır yüküyle yüzleşmek mi daha değerlidir? Üzerine biraz kafa yormak için zor ama önemli sorular bunlar.